Marker kalemler ve teknik çizim kalemler kullanarak natürmort çalışmalarımıza hareket katıyoruz. Herkese merhabalar. Yepyeni bir serimiz olan renklendirme teknikleri serimizin ilk videosu ile karşınızdayım. Bu videomuzda bir natürmort çalışmayı marker kalemler ve teknik çizim kalemleri kullanarak nasıl renklendireceğiz bunlardan bahsedeceğim. Bu serimizde bütün renklendirme tekniklerini kullanacağız. Markerlar, pastel boyalar, sulu boyalar, akrilik boyalar, yağlı boyalar hepsini farklı çalışmalar üzerinde göstereceğim. Manzara resimleri yapacağız, natürmort çalışmalar yapacağız, figür renklendirmeleri yapacağız. Bu tekniklerimizin detaylarını her çalışmamızda farklı göreceğiz. Bu serimizde sadece renklendirmeleri göstereceğim. Çizim aşamalarını göstermiyorum. Çizim aşamalarını zaten öğrettiğim temel çizim teknikleri konularımız var. Oradan perspektif, kompozisyon, oran orantı gibi konuları öğrenip çizimlerinizi yapmayı öğrenip daha sonra renklendirme aşamalarına geçebilirsiniz. Temel çizim tekniklerinin oynatma listesini açıklamada belirtiyorum. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Marker kalemlerimizi ve teknik çizim kalemlerimizi hazırlayıp çalışmamıza başlıyoruz. Bu çalışmamda teknik çizim kalemleri ve marker kalemler kullanacağım. İlk olarak marker kalemlerim ile tonlamamı yapacağım. Daha sonra teknik çizim kalemleriyle detaylandırma kısımlarını gerçekleştireceğim. Resimde vazomu ve yanındaki küçük vazoyu gri tonlarıyla yapacağım. Bir de masamda gri tonlar kullanacağım. Hemen şu şekilde başlayalım. Işık yukarıdan vuruyor. O yüzden gölge kısımlar daha aşağılarda kalacak. Üst kısımlar daha aydınlık olacak. Açık bir ton ile tarama yapıyorum. Buradaki objemin metal olmasını istediğim için çok net beyazlıklar bırakacağım. Metal objelerde parlamalar, yansımalar diğer objelere göre çok daha net oluşur. Şu şekilde yapıyorum. Bazı alanlara dediğim gibi netlikler bıraktım. Objelerimi bitire gideceğim. Yani bunu tamamen bitirip sonra diğer objelere geçeceğim. Elimde gri varken dur buraları da boyayayım yapmıyorum. Çünkü bir şeye odaklandığımda onu bitirmeye özen gösteriyorum. Bir ton daha koyusunu aldım bu gri'nin. Şu şekilde hafif gölgeler atıyorum bazı alanlara. Bir ton daha koyusunu alarak daha gölgeli alanlar belirliyorum. Aşağıdan yukarıya doğru atıyorum bazı çizgileri. Bunu çok yoğun yapmayacağım. Şöyle bazı alanlarda vurgulamalar yapacağım sadece. Şu şekilde. Yine bu alana yapıyorum biraz. Zeminde kullandığım açık gri ile şu kenar kısımlarında yumuşatma yapıyorum. Çok keskin bir görüntüsü olmasını istemiyorum. O yüzden iki rengi birbirine blender tekniği ile yediriyorum. Böylece daha doğal geçişli bir görüntü almış oluyorum. Teknik çizim kalemimi elime alıyorum. Objelerimi bitire ilerleyeceğim demiştim. Dış hatlarını çiziyorum. Daha sonra da bazı tarama çizgileri ekliyorum buraya. Buradaki amacım tamamen objemi hareketlendirmek, çizimimi hareketlendirmek. Bunları gelişi güzel çizgiler yapıyorum. Siz de istediğiniz alanlara katabilirsiniz kendi yaptığınız çalışmalarda. Koyuların üzerine attım genellikle ben burada. Koyu alanları vurgulamak amacıyla. Yine şurada da birazcık yapabilirim. Resmimi ne kadar hareketlendirirsem izleyici resmime o kadar uzun süre bakar. Vazonun bu kısmını şimdilik bırakıyorum. Daha sonra başka eylemler de yapacağım. Yansımalar ekleyeceğim. Çünkü metal bir vazo demiştim. Burayı bırakıyorum. Çiçeklerime geçiyorum. Çiçeklerimin beyaz olmasını istiyorum. O yüzden sadece dış hatlarını teknik çizim kalemiyle belirginleştireceğim ve damar çizgilerini vereceğim. Şu şekilde bombeli veriyorum. Kıvrılmış bir yaprak burası çünkü. Yine aynı şekilde şuradan gelen yaprağım var. Ona da bu tarafa doğru veriyorum. Çiçekler hangi yöndeyse o tarafa doğru çizgilerimizi atıyoruz. Şu alanda biraz daha sık yapacağım. Gölgede kaldığını vurgulamak için. Sarı renkli tomurcuklar var. Onların rengini veriyorum ilk önce. Orası kururken çiçeğimin dış hatlarını çizmeye devam ediyorum. Yine burada da çizgileri veriyorum. Çiçeğin formuna göre hareket ediyorum bu çizgilerde. Mesela buradakileri daha düz verebilirim. Karşıdan görüyorum hafiften. Şunun dış hatlarını çizelim. Tomurcukların. Burada bir yaprağım daha var. Şuradan da birkaç çizgi atalım. Birinci çiçeğimi bitirdim. Onun şu alt kısmında bir yaprağı var. Buradaki yaprağı yeşile boyuyorum. Yine şurada bir. Bunların dış hatlarını da çiziyorum hemen.
Şuradaki tomurcukları da çiziyorum. Yanındakileri çizeceğim. Burada daha yoğun tomurcuk var. Burada bir yaprağımız var. Yaprağımıza da çizgiler ekliyorum hareketlendirmek için. Şuna da şerit şerit çizgiler ekleyeceğim. Burada 2 tane tomurcuk var. Gül tomurcuğu. Kırmızı olacaklar. Şöyle dış hatlarını bir çiziyorum. İster ilk önce dış hatlarını çizersiniz, ister ilk markerla boyarsınız. O size kalmış. Çok fark eden bir şey değil o. Üst kısımları kırmızıyla boyuyorum. Alt kısımlarını yeşil yapacağım. Markerlarınızı sürekli kapaklarını kapalı tutun. Çok çabuk kuruyabilen boyalardır. O yüzden her işlem sonrasında mutlaka kapaklarını kapatıyorum. Buradaki çiçeğime geldim. Bu çiçeğim de yine beyaz. O yüzden dış hatlarını ve çizgilerini vurgulayacağım ilk etapta. Sonrasında tomurcuklarını renklendiririz. Yine bana doğru dönük bir yaprak. Aşağıdan da birkaç çizgi atıyorum. Buradaki yaprağı formuna uygun bir şekilde çizgilendirme yapacağım. Şu şekilde elimi hafif eğiyorum. Aşağıdan çizgiler de getireceğim. Resmini uzatabilirim. Şurada yine tomurcuklarım var. Bu tomurcukları bir çizelim çıksın ortaya. Arkada kalmış bir yaprak var. Buna da şöyle küçük çizgiler yapalım. Bunun da çizgilerini ekliyorum. Bazılarını çok uzatabilirsiniz. Daha hareketli görünür. Şuradan çizgiler ekleyeceğim. Şu arkadakini de biraz daha çizgi ekliyorum. Bunun orta kısmındaki tomurcukları da yine sarıya boyayacağım. Şu şekilde. 2 çiçeğimiz ortaya çıktı. Diğer çiçeklerimizle devam ediyoruz. İlk önce tomurcuklarını çıkarıyorum ortaya. Daha sonra yapraklarını netleştiriyorum. Şu arkada bir tane yaprak var. Yeşil olacak o. Bu da onun dalları. Bunları bir ortaya çıkaralım. Resmimizi daha net görebilelim. Yine burada bir yaprak var. Yeşil olacak. Bunlar beyaz yapraklarımız. Evet, çiçeğimin yapraklarına çizgilerini atmaya başlıyorum. Şurayı aşağıya doğru düşmüş olduğu için bu şekilde aşağıya doğru veriyorum. Bazılarını uzatıyorum. Şuradan da geriye doğru birkaç çizgi açacağım. Buradakiler bu yöne bakacak. Uçlarına birkaç çizgi ekleyebiliriz. Şuradan da çizgiler gelebilir. Buradaki çiçeğim de bitti. Şimdi yanındaki yapraklarla başlayacağım. Daha sonra da tomurcuğunu boyayacağım. Şurada yine bir yeşil yaprak var. Şu 2 yeşil yaprağımda birazcık ton kullanacağım. Şöyle geliyorum. Açık bir yeşil ile başlıyorum. Aynı şekilde burada da açık bir yeşil ile başlıyorum. Yine bunun da hafif yeşilini açık veriyorum. Daha sonra koyu yeşil ile yanına şerit geçiyorum. Bunu yaptıktan sonra açık yeşilimi tekrar alacağım ve 2 rengi birbirine yedireceğim. Az önce gride yaptığım gibi. Böylece daha yumuşak geçiş olmuş olacak tekrardan. Geliyorum, bakın şu kısmı birbirine yedirdiğimde hemen renkler birbiriyle kaynaşıyor. Buradaki yaprağımı tek ton bir yeşil yapacağım. Teknik çizim kalemimi alıyorum. Bunlara da çizgiler atacağım. Şuna bu yönde atıyorum. Bakın yaprak hangi yöndeyse hep o şekilde devam ediyorum. Bunu aşağı doğru kıvrılmış. Şuradan geliyor. Şu orta kısmı da bir iki çizgi atabilirim. Burada beyaz bir yaprağım var. Onun çizgilerini veriyorum. Yine aynı şekilde şuradan bir çizgi var. Vazomu ve çiçeklerimi bitiriyorum. Yanındaki küçük vazoya geleceğim şimdi. İlk olarak açık grim ile her yerini boyuyorum. Bu metal olmayacağı için bunda çok beyazlıklar bırakmayacağım. Şimdi ne demiştik? Işık şu alandan vuracak. Yani aydınlıklarım yukarıda olacak. Bu objemde de aydınlık bu kısımda kalacak. Geliyorum bu taraflara çok hafif gölgeler atıyorum. Şu kısma attım. İç kısmında ise koyu kısmım şu şekilde olacak. Yukarı geldikçe aydınlanacak. Taban kısmına gölgeler atıyorum. Yine en açık tondaki grim ile bu gölgeleri birbirine yediriyorum. Teknik çizim kalemimi aldım elime. Etrafından çizgi çekiyorum. Şu şekilde çizgilerimi çekiyorum. Yine vazomda yaptığım gibi tarama çizgileri ekleyeceğim. Aşağıdan yukarıda ekliyorum. Koyu alanlara yapıyorum. Böylece renkte hem zaten çok sırıtmamış oluyor. Bu kısımda dikey yapıyorum. Her zaman formuna uygun bir şekilde yapıyorum. Daha önceki videolarımda formdan bahsetmiştim.
İç kısımda dikey yaptım. Daha sonra buradaki bombeye uygun bir şekilde tarama çizgileri atıyorum. Bu tarz içeriklerin devam etmesini istiyorsanız desteklerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ne kadar çok destek gelirse ben de o kadar çok video çekmeye devam edeceğim. Şimdi şurada masamın arkasının çizgisini netleştiriyorum. Buradan da geldim. Masam için biraz daha farklı bir ton kullanacağım. Şu şekilde geliyorum. Çok yoğun atmıyorum burada. Çünkü ahşap bir görünüm vereceğim. Şu alanlarda biraz daha sıklaştırabilirim gölge gibi görüneceği için. Yine bu arkada şöyle hafif görünüyor. Buradan da bu tarafa doğru atıyorum çizgileri. Masanın üstünde çizgilerimi yatay atıyorken alt kısmına geldiğimde dikey atıyorum. Buradan şu kısımda bastırıyorum. Aşağıya doğru silik bir şekilde bırakıyorum. Şu alanı şöyle koyultarak netleştiriyorum. Bazı alanlarda böyle direkt boyamalar yapacağım gölgeler vermek için. Şu şekilde kumaşın altında ve meyvelerin altında kalan kısımları ve objelerin altında kalan kısımları gölge bırakacağız. Onları direkt boyuyoruz. Aynı şekilde şurası da geçerli. Evet, objelerimin altına hafif gölgelerini veriyorum. Şu kısımlara netleştirme yapıyorum. Yine buradaki küçük vazomun altına gölge vereceğim. Şurayı zaten koyulaştırmıştım. Bir ton daha koyular gireceğim burada birazdan. Çok daha koyu bir tonu ile şöyle gölgelerimi hafif yoğunlaştırıyorum. Çok geniş değil. Şu gölge kısmını kaybetmek istemiyorum. Sadece belirli yerlerde dokunacağım bununla. Çok gölge olabilecek yerlerde. Şu şekilde yapıyorum, ekliyorum. Yine şuradaki kumaşımın altına çok hafif. Kalemimi bastırdığımda daha kalın boyuyor. Ucuyla yaptığımda daha ince yapıyor. Yine buradaki objemde olabilir. Şöyle çok küçük bir gölge. Aynı şekilde şu kısmı komple yapıyorum. Çünkü bu daha büyük bir vazo. Onun gölgesi daha büyük. Ve son olarak şuradaki kumaşımı böyle geldim. Buradan aşağıya doğru yapıyorum. Şu kısımda birazcık genişletiyorum. Bakalım başka neresi olabilir? Şimdilik yeterli. Daha sonra gözümüze bir alan ilişirse orayı yaparız. Şuradaki yaprak var küçük. Onların altına da ekleyelim. Resmimiz ortaya çıkmaya başladı. Çok da güzel görünüyor şimdiden. Burada kumaşımı turuncu ve sarı olarak kullanacağım. İlk önce gölge yerlerini belirleyeceğim burada. Sonrasından üzerine sarıları katacağım. Turuncu boya ile başlıyorum. Nereler gölge olmak istiyorsa o kısımlarda şöyle boyuyorum. Böyle çok yukarı kalkmış kısımlar, aydınlık olacak kısımları boş bırakıyorum. Oraya sarılar gelecek. Şu şekilde şu alana mesela sarı gelebilir. Yukarıda kalmış aydınlık bir kısım orası. Bu kısmı komple turuncu yapıyorum. Yine bu turuncuma da tabii ki koyuluklar gireceğim. Onu en son yapacağım ama. Şu şekilde şuralarda böyle çok ince alanlar bırakacağım. Buraları sarıyla doldurmak için. Şöyle geldim. Bıraktığım boşluk alanları sarı ile devam edeceğim. Üzerinden gideceğim. Hem de turuncumun da birazcık renginin kırılmasını istiyorum. Şöyle çizgilerin yan taraflarına gölge olduklarını vurgulamak için turuncular atıyorum. Diğer kısımlarda sarı ile dolduracağım resmimi. Şurası daha koyu. Yine aynı şekilde burası koyu. Elimi olabildiğince özgür tutuyorum. Hiç kasmıyorum. Taşabilir. Hiç sorun yok bu benim için. Şöyle gelelim. Böyle hafif çizgiler attım aşağıya doğru. Şimdi elime sarı boyayı alıp bu kısımları dolduracağım. Sarı boyamı direkt turuncunun da üzerinden giderek yapıyorum. Böylece hem dediğim gibi turuncunun rengini de kırmış oluyorum. Biraz daha sıcak bir ton elde etmiş oluyorum. Yine teknik çizim kalemim ile vurgulayacağım alanlar olacak. Şu alanlarda çok ince sarı görüntüler olmasını istemiştim. Beyazlık bırakmıyorum. Tekrar turuncu ile geçeceğim yerler olacak. Şu alanlarda yine sarılar var. Şimdi turuncu kalemimi tekrardan elime alıyorum. Ve çok açık sarı kalmamasını istediğim için bazı yerleri tekrardan koyu vurguluyorum. Çok kesik kesik görüntülerin olmasını istemiyorum. Sarının böyle çok ince çıkmasını istiyorum aralardan. Elime kahverengi aldım. Kahverengi ile burada koyu alanları vurguluyorum. Kırmızı, turuncu, sarı gibi renklerde koyulukları, gölgeleri vurgulamak istediğimizde kahverengi kullanıyoruz.
Eğer mavi, yeşil, aslında yeşilde de kahverengi kullanabiliriz. Tamamen tonuna bağlı. Sıcak bir yeşilse kahverengi, soğuk bir yeşilse siyah kullanabiliriz. Şu şekilde gölge olabilecek yerleri, gölgede kalan yerleri daha koyu vurguluyoruz. Bunun yan tarafını. Yine bu kahverengimden de araya gölgelikler atıyorum. Dediğim gibi ne kadar çok hareketlendirirsek resmimizi, izleyici resme o kadar uzun süre odaklanır. Şuradaki meyvenin altına gölgeler attım. Yine şuralara gölgeler atıyorum. Teknik çizim kalemimizi elimize alıyoruz ve kumaşımızın dış hatlarını netleştirmeye başlıyorum. Buralarda yaptığım gibi yine taramalar yapacağım bazı yerlerde. Taramaları özellikle koyu alanlarda yapıyorum. Böylece oranın gölgede olduğunu daha iyi hissettiriyor. Şuralara biraz tarama atabilirim. Mesela şurası gölgede olduğu için buraya tarama olabilir. Buraya attım. Yine şu alanlara tarama atıyorum. Buradan dış hatlarını netleştiriyorum. Bir de kırışıklıkların çizgilerini netleştiriyorum. Şu şekilde. Buradan gelen kırışıklıklarım var. Mesela şuralardaki kullandığımız koyulara taramalar atabiliriz. Burada bir tepsim bulunuyor. Ben tepsinin içine de turuncuyla girmişim yanlışlıkla. Çok sorun değil. Onu boyarız birazdan. Tepsimi de çizdim. Şimdi kumaşımın tamamlıyorum çizgilerine. Şu gölgelere dediğim gibi taramalar atıyorum tekrardan. Dümdüz bırakmıyorum resmimi boyayıp. Olabildiğince çizgisel tarama yapıyorum. Kumaşımı bitirdikten sonra meyvelere geçiş yapıyorum. Burada meyvelerimi yine sarı ve turuncu tonlarında boyayacağım. Daha sonra buradaki yansımayı şuraya hafifçe işleyeceğiz. 3 meyvemi de sarıya boyuyorum. Çok fazla turunculuk yok bunda. Çok hafif sadece ton geçişleri yapacağım. Aydınlıklar bırakıyorum biraz. Yine ışık buradan vurduğu için gölge bu kısımda kalacak. Ve koyuluklarımı, hafif tonlarımı buna göre vereceğim. Şu alanlara veriyorum biraz. Şuradan küçük dokunuşlar yapacağım. Tekrar elime sarıyı alıp bu kısımları birbirine yediriyorum. Teknik çizim kalemimi elime aldım. Meyvelerimin dış hatlarını çiziyorum. Şurada bir küçük sap var. Onu daha sonra kahverengiye boyayacağım. Yine tarama çizgilerimi neye göre yapıyorum? Formuna göre yapıyorum. Düz atmıyorum. Elma bombeli bir meyve olduğu için, buradaki meyvem bombeli bir görüntüye sahip olduğu için çizgileri yay şeklinde yapıyorum. Mesela şurayı direkt şu şekilde yaylar atıyorum. Buradan da yine yaylar atıyorum. Aynı şeyi bu tarafta da yapacağım. Objenin formuna göre yay atıyorum burada. Şu alanı vurguluyorum. Üst kısmına da yapacağım bu sefer. Teknik çizim kalemiyle yaptığımız her şey bir anda resmin havasını değiştiriyor. Şuraya birkaç çizgi atalım. Metal bir vazo olduğu için şuraya hafif yansımalar ekliyorum. Yanına şöyle hafif turunculuklar, kumaşın yansımaları da olması için şu şekilde geliyorum. Şuralarda da ekleyebilirim, yine şuraya turunculuklar ekliyorum. Henüz boyamadık ama buradaki meyvelerimi kırmızıya boyayacağım için şuraya da hafif kırmızılıklar yapıyorum. Elimize kırmızımızı almışken buradaki meyvelerimizi de kırmızıya boyamaya başlayalım. İlk önce açık ton ile kırmızıyı boyuyorum. Şimdi şurayı yaparken şey demiştim. Griyi elime aldım diye bunları da gri yapmıyorum. İlk önce bunu bitiriyorum demiştim. Çünkü bu büyük bir obje. Çok fazla kurumasına müsaade etmeden hızlı hızlı yapmam gerekiyor. Ama aşağıdaki objelerim, yani meyvelerim küçük olduğu için ilk ne yapıyorum? Hızlıca aynı tonu boyuyorum. Daha sonra koyularını katacağım. Küçük objelerde bunları yapabilirsiniz hızlı bir şekilde. Aynı rengi, çünkü sürekli kalem değiştirmek de yorucu ve zaman kaybı olacaktır. Ama büyük objelerde mutlaka ilk önce başladığınızı bitirin. Daha sonrasında diğer renklere geçin. Bir ton koyusunu alıyorum. Şu şekilde gölgeler ekliyorum. Daha da koyu gölgeler ekleyeceğim. Burada şuraya yaptım. Yine şu objenin şu kısımları. Genelde hep obje diyorum natürmort çizdiğim için. Ama meyveler bunlar. Bazı şeyler ağız alışkanlığı olabiliyor. Bir ton koyusunu da yaptıktan sonra elime kahverengi alıyorum ve şöyle şu alanlarda daha net koyuluklar giriyorum. Çok geniş yapmıyorum bunu. Şöyle çok hafif.
Şunu da biraz daha yoğun yapabilirim. Burada elmaların diğer meyvelerin arasında kalmış. Şurada şu sapı ve şu sapı da boyayalım. Keskin kalmaması için yine yedirme işlemimi yapıyorum. Kullandığım bir orta ton kırmızı ile yapıyorum bunu. Beyaz kalemim ile şöyle çok hafif aydınlıklar katıyorum. Bunu hepsinde neredeyse uygulayacağım şimdi. Yine şuna şöyle hafif aydınlıklar ekleyelim. Açık bir gri ile buradaki tepsiyi yapıyorum. Koyu gri ile de iç kısmını yapıyorum. Şuralara koyuluklar katıyorum. Yine şurası da aslında tepsinin içi olacak bu meyveler, çünkü tepsinin içinden başlıyor. O yüzden orayı toparlayalım. Teknik çizim kalemimizle de meyvelerimizin ve şu tepsimizin dış hattını çizelim. Tüm meyvelerimi tek tek çiziyorum. Teknik çizim kalemlerinin bir sürü farklı ucu var. Ben 0.5'i kullanıyorum bu tarz çizimlerde. Fan art ve anime tarzı çizimlerde daha kalın ya da brush uç kullanıyorum. Moda tasarım gibi detaylı çizimlerde ise daha ince olanlardan 02, 01 bunları kullanabiliyorum. Şu kısımlara taramalar atacağım. Bu meyvelerime de çok küçük, fazla olmayacak şekilde taramalar atıyorum. Bunları şu an tamamen gelişigüzel atıyorum. Beyaz kalemim ile şu tepsinin kenarına aydınlıklar vereceğim. Çünkü bu da metal bir tepsi. Bir meyvemiz daha var burada. Bunu da yine sarı yapıyorum. Ve hafif turunculuk ekleyip teknik çizim kalemim ile çiziyorum. Alt kısımlarına, gölgede kalan kısımlara biraz turunculuğu katacağım. Yine sarıyla yediriyorum iyice. Bunu es geçmiyorum. Şunlar da sarı. Teknik çizim kalemim ile şöyle dış hatlarını çiziyorum. Duvarımızı da yapıp resmimizi tamamlayacağız. Şu şekilde bir tane buraya, bir tane şuraya attık mı bunlar tamam. Bunlar çok küçük obje olduğu için bunlara tarama atmıyorum. Masaya birazcık çizgiler atacağım. Sadece yatay. Böyle elimi hafif de kaldırarak, tek düze çizgiler değil, belli belirsiz ve buraya da dikey yapıyorum. Duvarımda çok açık bir gri kullanıyorum. Çok belirli belirsiz bir renk olacak. Bunu da ben beyaz yapmamak için yapıyorum. Şu şekilde yukarıdan aşağıya doğru. Çiçeklerime değdirmiyorum. Burayı arkada gölge olarak kullanacağım. Bu kısımlar daha koyu. Markerın kalın tarafıyla da yapabilirsiniz. Biraz da kalın tarafıyla atıyorum. Şuralara daha koyu vereceğim. Şöyle açılacak. Buralar koyu, objelerimin yakınları gittikçe açılıyor. Evet, şurada bir çiçeğimizin tohumlarının sarısını unutmuşuz. Hemen onları da ekleyelim. Tekrardan teknik çizimi kalemimi alıyorum. Yukarıdan aşağıya ve yatayda taramalar atıyorum. Çok sık yapmıyorum. Eğer çok gölge vermek istiyorsan, mesela burası tamamen gölgede kalmış gibi görünsün istiyorsan buraya daha sık verebilirim. Buralara daha seyrek veriyorum. Yukarılara da verelim biraz ve resmimizi tamamlayalım. Resmimizi tamamladık. Şimdiden sizin de elinize sağlık.